Son dönemin en popüler dizisi Ripley gerçekten de ilgiyi hak ediyor. Bu dizi siyah beyaz bir estetiğe sahip. May I ask you to describe Thomas Ripley? He came to Italy, moved into Dickie's house. He just wouldn't go away. Tom is one of those people who takes advantage of people. He's taking advantage of Dickie. Amerikalı yazar Patricia Highsmith'in 1955 yılında yazdığı Becerikli Bay Ripley adlı roman sinemaya ve televizyona defalarca uyarlandı. Bu uyarlamalardan ilk akla gelenlerden biri de 1999 yılında başrollerini Matt Damon ve Jude Law'ın oynadığı Yetenekli Bay Ripley'dir. Karşımızdaki yeni uyarlama Steven Zillian imzasını taşıyor. Steven Zillian'ı Schindler'in Listesi'nin senaryo yazarı olarak hatırlayabilirsiniz ki bu çalışmasıyla en iyi uyarlama senaryo Oscar'ı almıştı. Hikaye 1960'ların başında, 1961'de geçiyor. Tom Ripley karakteri New York'ta küçük dolandırıcılıklarla geçinen bir adam. Bir gün ona özel bir dedektif ulaşır ve zengin bir adamla görüşmesi için onun ofisine yollar. What line of work are you in, Tom? Accounting. You're a very hard man to find. Adamın oğlu yıllardır Avrupa'da dolaşmaktadır ve eve dönmeye de niyeti yoktur. Bu varlıklı adam Ripley'nin geçmişte oğlunu tanıdığını varsayarak ona oğlunu geri getirmesi için bir iş verir. Böylece Ripley'nin İtalya serüveni başlar. Ripley İtalya'ya giderek Dickie Greenleaf adındaki zengin genç adamı ve sevgilisini Napoli'nin güneyindeki Atrani kasabasında bulur. You like art, Tom? You're in the right place. You like art, Tom? Well, you're in the right place. Ve sonra olaylar beklenmedik biçimde gelişmeye başlar. Çünkü Ripley sınıf atlamaya çalışan, çok sinsi, kurnazlığını sürekli lehine çok hızlı biçimde kullanabilen ve ruhunun karanlık bölgelerine sık sık seyahat eden bir adamdır. Hikaye boyunca Ripley'nin tırnak içinde ahlaksızlıklarını asla onaylamıyoruz. Acaba öyle mi? Çünkü o bir şekilde seyircinin de karanlığına hitap ediyor. Ve bir süre sonra seyirci aslında bu anti kahramanla empati kuruyor. Çok enteresan biçimde bu adamın suçlarından sıyrılması için adeta dua ediyor seyirci. Ripley işte tam da bu nedenle cazip hale geliyor. Amaca giden yolda engellerini birer birer kaldırırken seyirci aslında onun zekasına hayran oluyor. Ripley yalnız bir adam ve onun yalnızlığı seyirciyi hüzünlendiriyor. Ve belki de bu nedenle de seyirci onun kurtulmasını istiyor. Dizide İtalya başlı başına bir aktör. Atrani, Napoli, Palermo, Venedik ve tabii ki başkent Roma, Ripley'nin bütün düzenbazlıklarına, o yolculuğuna ve cinayetlerine tanıklık ediyor. Dizide tüm mekanlar, objeler, sanat eserleri, özellikle heykeller hikayenin soluk alıp veren bir parçası haline geliyorlar. Özellikle ışık gölge kullanımında bir dahi olan 16. 17. yüzyıl ressamı Caravaggio'ya yapılan referanslar ve Ripley'nin ondan etkilendiği bölümler şahane. Dizinin siyah beyaz çekilmesi tam isabet olmuş. Yönetmen Steven Zillian'ın New York bölümü başta olmak üzere kullandığı kadrajlara özellikle dikkatinizi çekmek isterim. Son derece yaratıcı. Ve oyuncular tabii. Zengin genç adam Dickie Greenleaf rolünde Johnny Flynn ve sevgilisi Marsh Sherwood rolünde Dakota Fanning hiç fena değiller. Ama bayıldığımı da söyleyemeyeceğim. You crazy? I don't trust him. He's a liar. It's his profession. Ama bayıldığımız İrlandalı aktör Andrew Scott Tom Ripley rolünü bir deli gibi giyinmiş. Tüm nüanslarıyla karakterin hakkını veriyor. I have no idea what you're talking about. Ayrıca bir övgü de Steven Zillian'a. Çünkü Steven Zillian aynen Alfred Hitchcock gibi bir cinayetin anatomisini özellikle bir bölüme ayırarak enfes anlatmış ki o bölümü ben Hitchcock'un Frenzy, Cinnet'teki bir bölümle kıyasladım. Evet, dizi seyretmek sinema filmine göre daha uzun bir zaman istiyor. Onun için de değmesi gerekiyor. İşte Ripley değen dizilerden. The corpse was found on the Via Piantica, struck on the head by some heavy instrument. My God.
This is the situation.